Çözüm stüdyomuzdan selamlar. SSD karşılaştırması yapacağımız bir videoya birlikteyiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi Toshiba odaklı çalışıyor olsak da neden yeni nesil bir SSD'nin aslında eski nesil bir SSD'den yavaş olduğunun detaylarına ineceğiz. Mesela burada da Toshiba'nın daha eski bir model 256 GB'lık bir katı hal diski var. Filipinler'de üretmişler ve sanırım 2015-14 yıllarında filan çıkmış bir şey. Metal kutudaki SSD'lerin performansı genelde daha iyi olur. Ama bunun bir diğer sebebi de soğutma tabii ki. Bunun içerisinde 8 adet bellek çipi var. Ve bu 8 adet bellek çipi 5 kanal üzerinden kontrolcü çip ile haberleşiyor. Yani bu da daha hızlı bir veri iletişimi ve trafiği sağlıyor. Ama buradaki TR200 ise şu anda sistemimize takılı ve işletim sistemi buna kurulu. Her ne kadar böyle Big Flash gibi 3 yıl sınırlı garanti şeklinde allayıp ballandırarak Haziran 2019 gibi daha yeni bir yılda çıkarmış olsa da aslında inceleme sitelerinde de göreceğiniz üzere sistem diski olarak kullanmaya hiç de uygun değil. Kapasitesi güzel ancak içerisindeki bellek kontrolcüleri ve denetleyici arasındaki haberleşme yolu 2 kanallı. 2 kanallı olduğunda böyle bir disk ile yaptığınız büyük dosya transfer işlemlerinde SSD kilitleniyor. Zaten ön bellek olmayan DRAM'siz hafıza kartı oldukları için performans son derece kısıtlı oluyor. Ama mesela bu DRAM olmamasına rağmen daha hızlı işlem yapıyor. Hem de SATA 2 para birimde. Bunu da bilgisayar üzerinde görüyor olacağız şimdi. Hatta bunu USB 3.0 bir dönüştürücüye takıyorum ve bilgisayara bu şekilde bağlıyorum. Burada yaklaşık 150 MB saniyelik bir band genişliğine düşüyor. Ama buna rağmen küçük dosya işlemlerinde Windows imajı hazırlamak gibi eş zamanlı kendi içindeki başka çipten başka çipe veri trafiğinde bu çok daha iyi çalışıyor bu yüzden. Ama TR200 tam bir facia. Alacaksanız kesinlikle sistem kurmayın. Evet, şu anda mesela gördüğünüz gibi TR200 Toshiba üzerinde çalışıyoruz. Henüz USB aygıt sistemle bağlı değil. Önce bu SSD'nin neler yaptığını bir şöyle görelim. Bir taraftan HD Tune'u açayım ben. Arka planda monitoring özelliğini çalıştıralım. Şimdi sistem gördüğünüz gibi arka planda internet tarayıcısı açık, başka her şey kapalı. Böyle veri trafiği falan var. Şimdi ben gidiyorum. MSMD Toolkit'in bulunduğu Toolkit klasörünü aynı SSD'de bulunan ikinci bölümden birinci bölüm olan C'nin içine bir sallıyorum. Hesapladı ve kopyalama işi yapıyor. Ve bu kopyalama işini yaparken bir de gelip AutoGetch başlatıyorum. Kullanım yüzdesini izliyorsunuz şimdi. Dosyalar irili ufaklı olduğu için çok sırıtmadı veya fark etmedi. Ama yine de ön belleğin olmaması bu SSD'de şu anda günü kurtardı. Çünkü küçük küçük dosyalar arasına farklı dosya işlemlerini sokabiliyor. Ama tek başına büyük bir dosyayı kopyalarsak bu işlem yeterince hızlı olmuyor. Mesela bakın 33 ile okuyup bakın %100 görüyor musunuz? Hız çok düşük olmasına rağmen kullanım %100. Okuma ve yazma toplamı 50 MB'ı bile geçmiyor. Şurada da görelim. 37 33. Yani kilobaytlarla megabaytlar arasında böyle bir handikap var. Anlık olarak maksimum SATA 2 limitine ulaşıyor olsa da burada aynı anda iki işi birden çok iş yapamıyor.
Çünkü bu SSD'nin kapasitesi 2 kanallı. Özellikle büyük bir dosya kopyalama ve yazılma işlemine geldiği zaman, mesela hemen bir DVD kalıp dosyası alalım. Mesela 6 GB'lık bir Windows 10 dosyasını sabit diskten SSD'ye şutluyoruz. Sabit diskin okuma hızı 52 değil kesinlikle. Ama SSD sağ olsun bir sabit disk kadar yazma hızı bile sunamıyor. Bakın sabit diskin okuma hızı 210 MB, bizim okuduğumuz değer 53. Yani görüyor musunuz farkı? Sabit diskin kullanım değeri SSD'den daha düşük şu anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu bir de solid state disk olarak satılıyor. Düşünün artık aradaki farkı. Kesinlikle şaka gibi. Şimdi aynısını USB'ye bağlı olan SSD'de yapacağım. Enerjiyi verdim USB olana. O da JKL diski olarak bağlı. JKL diskinin de şuradaki aynı partition'la aynı dosyayı yapıştırıyorum. Şimdi hard diskin kullanımı biraz artacak çünkü aynı anda iki yere veri taşıyor. 112 oldu gördüğünüz gibi. Hala C'deki kopyalama yani Toshiba TR200 hala 50 MB gibi ufacık bir şey için kendini yırtarken USB'ye bağlı olan, daha eski olan ama 5 kanalla çalışan Toshiba ise %37 benim dişimin kovana bile gitmiyor diyor. Görüyorsunuz. Aradaki fark bu. Mesela Samsung Evo'yu Evo yapan şey ise üzerinde ön bellekleme için bir bellek yani DRAM bulunuyor olması. Kapasitesine göre değişiyor olsa da mesela DDR4 Low Power 512 MB ila 256 MB'lık ön belleğe sahip olan Evo serilerinde böyle bir şey yaptığınız zaman tökezlemiyorsunuz. Zaten oradaki bellek denetleyicisiyle NAND yongalar arasındaki veri iletişimi çift yönlü ve hatta sadece çift yönlü değil aynı anda birden fazla çift yönlü veri trafiği olduğu için bu iş çok daha stabil. Mesela bakın şimdi 111 MB'a çıktı. USB'deki SSD 110 ile yazabiliyor. Sabit diskte rahat rahat okuyor %80'lik kullanımla ve pardon yanlış oldu. Sabit disk %44 kullanım, USB'deki de %80 kullanımla bu veriyi çatır çutur yazıyor. Bu işlemi bir de siz küçük 4K, 8K veri boyutlarıyla düşünürseniz mesela bunu kapatalım. Random Access'teki benchmarklarda bunu fark etmek biraz zor. Bir de şimdi arayüzün içinde USB olduğu için Random Access testi çok tutarlı çıkmayabilir. İki disk de SATA'ya bağlı olsa daha tutarlı bir sonuç alırdık. Yani şimdi bu vatandaş burada çok daha yüksek değerler alıyor gözüküyor ama USB'ye bağlı olan aygıtımız 135 limitine takılıyor. Özellikle Windows ISO çalışmalarında MSMG Toolkit ile yapılan modlamalarda bu USB SSD çok daha iyi performans verdiğini biliyorum. Bir diğer olay ekstra testler olabilir. Mesela info bölümüne baktığımızda SATA'daki aygıt testi bitiriyor olsa da burada iç hız değeri var. 2034 MB saniye yazıyor görüyorsunuz. Ortalama hız. Bu vatandaşta ise TR200'de ise bu ortalama hız değeri bile rezil rüsva bir değer olan 380 MB saniyede. Yani gerçekler acı diyebiliriz burada. Ve gördüğünüz gibi bazı teknik özellikler de burada eksik.
Yani şurası bile aslında bazı şeyleri ifade ediyor. Tabi bu değer de ne kadar doğru orası tartışılır. Çünkü S-Cool gibi Çin malı SSD'lerde burayı daha yüksek yazabiliyorlar. Ve artık Samsung SSD'ye terfi zamanı geldi. Toshiba TR200'ü taşınabilir bir USB disk olarak elden çıkarmış olduk. Şimdi sırada Samsung Evo'yu olduğu gibi sistemi buna aktarmak. Sıfırdan kurulumla uğraşamayacağım. Mevcut sistemim stabil ve çalışıyor. Ve bu yüzden olduğu gibi diske aktaracağım. Bu konuda nasıl yapacağınıza dair önceki bir aktarma videosu açılır karttan ulaşılabilir olacak. Kutu içerisinden Türkçe bir kullanma kılavuzunun da çıktığını söyleyebiliriz. Bu gayet hoş. Her Samsung'dan bu çıkmıyordu. Satıcıya göre değişiyor. Türkçe kullanım kılavuzu ve garanti belgesi şeklinde burada model Pro, Evo serilerinin kullanım alanları, yazma ömürleri, kapasiteleri, garantileri, sıralı okuma değerleri gibi IOPS verileri mevcut. Bu açıdan gayet güzel bir evrak şeklinde bize sunulmuş. Ve çelik kasadan oluştuğunu söylemiştim. Bu da soğumaya yardımcı oluyor. Çelik kasalı SSD'ler her zaman daha performanslı olur. Bunu aklınızda bulundurun. Evet, şimdi biz mevcut sistemi buna aktarmak üzere setup'ı hazırlayalım. Enerjiyi verelim. USB 3.1 Extension Board bu. Ve Paragon yazılımı ile birebir kopyalama yapacağız. Paragon disk aracından sizlere daha evvelki bir videomuzda disk cluster size değişikliği ile performans artışında bahsetmiştik hard diskler üzerinde bu araçtan. Bununla disklerdeki clusterları değiştirebiliyorduk. Aynı şekilde yedek alarak diskleri de kopyalayabiliyoruz. Şu anda migrate özelliğini kullanacağız. Bu arada hemen bir sihirbaz karşımıza çıkıyor. Yine işletim sistemi ve benzer bir kopyalama yaptığımız gibi direkt disk üzerinde ne var ne yok hepsini seçerek ilerliyoruz. Mevcut disk ve partitionlar listelenecek şimdi karşımıza. Önce tabii ki hedef diski seçmekteyiz. Evet, neyi birleştirmek istiyorsunuz? Tabii ki buradaki Toshiba eski SSD'mizi seçtik. İlerleye diyoruz. Ve yine hemen otomatik olarak bir unlocated disk olarak bizi gördü ve aynı şekilde eğer bu bir USB'de takılı olan disk ise boot edilemez şeklinde bir uyarı veriyor ama sorun yok. Biz kopyalamayı başlatıyoruz. Diski RAW bir şekilde de kopyalayabiliriz. Yani olduğu gibi sektörden sektöre kopyalayabiliriz. Diski olduğu gibi koruyarak veya bölüntüleri tekrar genişleterek de yapabiliyoruz. Görev başlıyor. Bu esnada tabii ki işlemci kullanımı artıyor. Ve SSD'de bütün dosyalar okunup yazıyor. Tespit ediliyor şu anda diskin kopyalanacak olan dosyaları ve içeriği. Bu esnada büyük bir hummalı hard disk ışığı çalışması görüyoruz. Henüz hedef diskimizde herhangi bir yazma işlemi olmadığı için sabit bir LED uyarısı veriyor. Yaklaşık hızlı bir şekilde okunduğu ve yazıldığı için sistemler buradaki toplam süre neredeyse 4 dakika gibi bir şey. Bu arada kimsenin incelemediği o monitörü de yakın bir zamanda incelemiş olacağız. Hazır olduğunda yine bu açılı kartta ulaşabiliyor olacaksınız. Philips 242B1 sensörlü olan bir ekran. 75 Hz onunla ilgili de açıklamalara yine ulaşacaksınız detaylı videoda. Evet, LGA 775 kasamızdan eski SSD'mizi söktük. Şuradaki boşlukta floppy diskin olduğu yerde durmaktaydı. Burada böyle bir ekran kartı destek profili görmekteyiz. Aynı zamanda bu eskiden CD-ROM'ların olduğu yerde kullanılmayan bir kapak şeklinde duruyordu. Buraya tam boyu yetti. Güç kaynağından aldığı destekle birlikte burada destek sağlıyor. Güç kaynağımız yine daha önce yaptığımız
sessiz kasa toz geçirmez çalışmasında olduğu gibi bir 3 boyutlu parça ile 4 derecelik bir eğimle duruyor. Böylece havalandırma konusunda daha serin çalışabilmekte. SSD'lerimizi yan yana koyduğumuzda ise aralarında çok az bir milimetrik fark olduğunu görüyoruz. Eski Toshiba daha kalın, Samsung ise slim bir şekilde daha ince yapılmış. Evet, çelik kasalar sesten de kendini belli ediyor. Konuk masamıza bir de Intel SSD'yi alıyoruz. Bu çelik bir kasaya sahip. Isıyı gövdeye veriyor ve Enterprise bir ürün olduğu için de gayet dayanıklı. 180 GB ilk SSD'lerden, yani zamanla ömrü düşen SSD'lerden ve şu anda da gövdesi 39-40 derece civarı. Ama öyle çok da el yakan bir şey yok. Ne yapıyor peki? Wipe atıyoruz. Ve yazma hızını görüyorsunuz. USB ara birimle bağlıyız. 130-119-97 arası değişiyor. Düz duruyor. Sarı ve siyah kablo arasında da aslında hissedilebilir bir fark yok. Zaten burada biz onu sadece SSD'ye gittiği belli olsun diye siyah kullanıyoruz. Yoksa sarı kablo bile kullanabiliriz. Bu konuda hiçbir sorun olmuyor. SATA 3 ve SATA 2 arasında. Zaten anakartta SATA 2 olduğu için bildiğiniz gibi SSD'miz SATA 3 olsa bile bu ara birimin hızında kendini sınırlandırıyor olacak. Ancak bizim istediğimiz eş zamanlı dosya performansı tabii ki. Burada bu arada kasanın da içini açmışken şöyle bir toz miktarına bakalım. Farklı açılardan göstereceğim üzere kasamızda bulunan toz filtreleri sayesinde içeride yine toz var tabii ama bu birçok filtresiz kasaya göre çok daha iyi bir düzeyde. Hemen önümüzde BIOS çipinin uzatmasını görmekteyiz. Burada BIOS çipimiz artık uzatmayla duruyor. Onun içerisindeki yazılımla uğraşma vaktim pek olmadı ama Türkçe dil konusunda güzel çalışmalar oldu. Burada yine toz filtresinin arka tarafta da bir bezini görüyoruz. Buradaki çıkışlardan da hava girip çıkarken şurada göreceğiniz üzere ses kartının altında bir kararmış parça görüyorsunuz. Burada hava sirkülasyonuyla birikmiş olan isi görüyoruz. Bu şekilde kasamızda yine işlemci soğutucusundaki fanlarda da kanatlarda böyle ince zerrecik tozlar kanada tutunmuşlar. Şöyle biraz döndürürsek, evet, farklı açılardan tozları görebiliyorsunuz. Şimdi söz konusu SSD Evo takılı olduğu zamanki bellek performansını göreceğiz. Üstelik üründe herhangi bir ön belleği yazma ilkesi etkin değil. Yine sabit diskten kopyaladığım büyük 7 GB'lık ISO dosyasını SSD'nin içerisine yapıştırmaktayım ve şu anda işlem başladı. Sabit disk 163 MB saniye ile okuyabiliyor ve böylece Evo'da bunu olduğu gibi yazabiliyor. Herhangi bir gecikmeyle söz konusu değil. Hem sabit disk %100 kullanımda hem de Evo 860 SSD Toshiba TR200'den 3 kat daha yüksek bir yazma başarısını SATA 2 ara birimde yazma ön belleği kapalı iken de gösterebilmekte. Evet, gördüğünüz gibi SSD'ler arasındaki performans farkına değinmiş olduk. Başka bir çalışmada görüşmek üzere, hoşça kalın.